Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere büyük bir veri tablosu üzerinden kendi belirleyeceğiniz satır ve sütun aralığında oluşacak pencerede kolay ve interaktif bir şekilde gezinebilmek için yatay ve dikey kaydırma çubuklarını nasıl ekleyebileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Şu an görünmeyen ve sayfalar arasında gizlemiş olduğum örnek çalışmamda birden başlayıp 1998'de biten 2000 satırlık proses ve 1970'ten başlayıp 1.12.2024 tarihinde biten 660 sütunluk veri tablosu oluşturdum. Yapacağımız çalışmalarda bu veri tablosunu referans olarak kullanacağız. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için sayfa 1'e geliyorum. İlk başta yatay kaydırma çubuğumuza bakalım. Bunun için şurayı seçiyorum. Bakın burada şu üst sütun başlıklar sol tarafa doğru kayıyor. Şöyle sonunu alayım. Sayfa 2'de dikey kaydırma çubuğu. Burada prosesler kayıyor. Şurası sabit. Sayfa 3'te ise hem yatayda hem de dikeyde. Şöyle bakalım. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şuradaki artıya tıklıyorum ve bir tane sayfa ekliyorum. Önce şunu yapalım. Yatay kaydırma çubuğumuzu yapalım. Bunun için sayfa 4'e geliyorum. Önce görünümden kılavuz çizgilerini bir kaldıralım. Daha sonra şuradaki değerlerimizi alalım. Hatta şöyle yapalım. Şurada olduğu gibi kopyalayalım burasını. Özel yapıştır biçimleri diyelim. Şurayı da aynı şekilde özel yapıştır biçimleri diyelim. Öncelikle şurada geliştiriciye geleceğim ve buradan ekleden şurada şu kaydırma çubuğunu ekleyeceğim. Sizde eğer bu geliştirici sekmesi yoksa dosyaya giriyorsunuz, seçenekler, buradan şeridi özelleştir. Şurada geliştirici sekmesi seçili olmalı. Seçili değilse seçin, tamam deyin. Şuraya gelecektir. Tekrar buraya geliyorum. Şunu seçiyorum ve mouse'un sol tuşuna basılı bir şekilde sağ tarafa doğru çektiriyorum şöyle. Kaydırma çubuğumuz oluşuyor. Şimdi kaydırma çubuğumuzun denetimli biçimlendirelim. En küçük değerimiz bu şekilde kalacak. En büyük değerimiz sütunlara bakacağımız için 660 hatırlarsanız. Ancak burada biz şunları düşmemiz lazım. Şimdilik 660 yapalım. Daha sonra ben bunu eksilteceğim. Hücre bağlantısı olarak şurayı seçiyorum. Tamam diyorum. Şimdi burada değerimiz geliyor. Şurası 1, 2 diyelim. Şöyle saydıralım. Toplam 12. Silelim şimdi bunu. 660'tan 12'yi çıkaracağız. 648. Şimdi burada bir formül uygulayacağız. Şöyle yapıyorum. Shift eşittir kaydır diyorum. Kaydır formülünden yararlanacağız. Başvurumuz şurada. Burayı seçeceğiz. Çünkü biz sütunları kaydıracağız bu şekilde. Noktalı virgül satırlar için, şuradaki satırlar için 0 diyorum. Noktalı virgül sütunlar için ise şurada şu değeri veriyorum. Parantezi kapatıyorum. Enter. Sağ tarafa doğru bunu çektiriyorum. Şunu ayarlayalım biraz. Şimdi şöyle bir kaydıralım. Çalışmadı çünkü şurada şunu sabitlemeyi unuttuk. Şurası sabit olacak. Windows F4 ile sabitliyorum. Bunu tekrar sağ tarafa doğru çektiriyorum. Şimdi çalışacak. Evet.
Aşağı doğru çektiriyorum bunu Ctrl D ile. Ama burayı şuradan genel yapıyorum. Tarih değil. Rakamlar gelsin. Şu kalın olmasın. Şunu ayarlayalım. Bozuldu burası. Şimdi buradaki kısıtımız şu. Şurayı en başa çekeyim. Buradan daha iyi anlaşılacak. Ocak 1/1970 burası. Buradaki değer burayla başlıyor. Yani biz hep sütunları değiştirebiliyoruz. Satırlara dokunamıyoruz. Yani burası şuradaki verideki şu değerlere eşit. Burada kaç tane hücre varsa. Shift eşittir diyorum. İster böyle seçin. Şöyle. Bunu aşağı doğru çektirin. Ctrl D ile. İsterseniz kopyalayıp özel yapıştır diyebilirsiniz. Tekrar şurayı düzenleyelim. Şunu da beyaz yapalım, görünmesin. Evet, şimdi yatay kaydırma çubuğumuzu bitirmiş olduk. Tekrar buraya bir tane sayfa ekliyorum. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldıracağım. Şimdi dikey kaydırma çubuğumuzu yapalım. Yani sayfa 2. Şurayı olduğu gibi alıyorum. Kopyalıyorum. Ve şuraya özel yapıştır biçimleri diyorum. Az önce yaptığımız işlemlerin birebir aynısını yapacağız. Tekrar geliştiriciye geliyorum. Buradan eklenen kaydırma çubuğumu seçiyorum. Şurayı seçerek mouse'umun sol tuşuna basılı bir şekilde aşağı doğru çektiriyorum. Şunu ayarlayalım. Denetim biçimlendir. En küçük değer 0. En büyük değer 2000 satırdan oluşuyordu. Şimdilik 2000 yazalım. Hücre bağlantımız şurası olsun. Tamam diyelim. Şimdi şuraya geliyorum. Shift eşittir kaydır. Verime geliyorum. Şunu seçiyorum bu sefer. Noktalı virgül. Satırımız bu sefer şu değer. Windows F4 ile şimdiden sabitliyorum. Sütunumuz yok. Parantezi kapat. Enter. Aşağı doğru çektiriyorum bunu. Ve Ctrl R ile de sağ tarafa doğru çektiriyorum. Şurayı değer yapacağım. Kalınlığını iptal ediyorum. Şuradan genel yapıyorum. Şuraya geliyorum. Shift eşittir bu sefer. Buradaki verimi alacağım. Ve bunu sağ tarafa doğru çektireceğim. Bu sefer kısıtımız burası. Yani sabit olan kısım. Şunu biraz büyütelim. Şimdi aşağı doğru çektirelim. Şunu tabi ayarlayalım. Şunu beyaz yapalım. Bakın burada şöyle bir durum var. Niye biz burasını eksi yapmıştık? Az önce yaptığımız yerde yani yatayda eksi yapmıştık. Burada kaç tane var? 23 tane. 2000 satırdan 23'ü çıkaracağız. Yani 1977 kalacak. O yüzden şuraya geliyorum. Şunu 1977 yapacağım. Hala yeterli değil. 2 satırda şuradan geliyor. O yüzden şuraya 1975 diyeceğim. Bakın burası düzeldi. Şunu açalım. Şunları tekrar düzenleyelim şurasını. Şunu da düzenleyelim. Evet, son olarak bir tane daha sayfa ekliyorum. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Buraya da hem yatay hem dikey kaydırma çubuklarımızı ekleyeceğiz. Bu yüzden şuraya geliyorum. Bu sefer şurayı olduğu gibi alıyorum. Kopyalıyorum.
şuraya özel yapıştır biçimler diyorum. Önce dikey kaydırma çubuğumuzu yapalım. Geliştiriciye geliyorum. Ekleden kaydırma çubuğumu seçiyorum. Şu çizgilerin içinde kalacak şekilde bunu ayarlıyorum. Daha sonra sağ klik denetim biçimlendir. Şurası 0, şurası 1975 diyelim. Hücre bağlantısı olarak şu A2'yi seçiyorum. Tamam diyorum. Şuraya geliyorum. Shift eşittir kaydır. Şuradan veri sayfasına geliyorum. Şunu seçiyorum. Noktalı virgül. Daha sonra buradan satırlar olarak şuradaki değerimi seçiyorum. Windows F4 ile sabitledim. Noktalı virgül 0. Parantezi kapatıyorum. Enter. Şuradaki değeri bir görelim. Evet. Şunu aşağı çekiyorum. Ctrl D ile. Hücreleri biçimlendir diyorum. Şunu seçiyorum. Şurada ince çizgi seçelim. Şimdi şuna gelelim. Buradan tekrar ekle. Kaydırma çubuğumu seçiyorum. Şunu çizginin içinde kalacak şekilde ayarlıyorum. Sağ klik denetim biçimlendir diyorum. 0 644 diyorum buraya. Hücre bağlantısı olarak şu B1'i seçiyorum. Tamam diyorum. Şuraya geliyorum. Shift eşittir kaydır. Veri sayfama geliyorum. Şunu seçiyorum. Noktalı virgül satırları 0. Noktalı virgül sütunları ise şuradaki B1 değerini Windows F4 ile sabitliyorum. Seçip parantezi kapatıyorum. Enter. Şunu sağ tarafa doğru çektiriyorum. Hücreleri biçimlendir. Kenarlıklarını ayarlayalım. İnce çizgi yapıyorum bunu. Şunları da kalın yapalım. Şurayı ayarlayalım genişliğini. En genişe göre ayarladık. Ancak ben şöyle yapmak istiyorum. Şunu 12 aylık almak istiyorum. Şunlar olmasın. Şurası olmasın. Şunu küçültelim. Şöyle yapalım. Şurası 12'ye denk gelecek şekilde bakalım. Şuradan sonrasını siliyorum. Şurayı şöyle seçtim. Ayarladım şöyle. Şunları da beyaz yapıyorum. Ama şimdilik yapmayayım. İhtiyacım olacak oraya. Şimdi şuraya geliyorum. Shift eşittir kaydır formülü tekrardan. Verime geliyorum. Bu sefer şunu seçiyorum. Noktalı virgül. Şuraya geliyorum. Satırlar için şunu seçiyorum. Windows F4 sabitledim. Sütunlar için de bunu seçiyorum. Windows F4'leri sabitledim. Parantezi kapattım. Enter. Bunu Ctrl R, Ctrl D diyorum. Hücreleri ayarlayalım. Şimdi bunları beyaz yapabilirim. Evet, istediğim oldu. Hem yatayda hem de dikeyde kaydırma çubuğunu kullanarak kısıtı kaldırmış olduk. Yani istediğimiz alanı istediğimiz şekilde çekebiliyoruz. Tekli kullandığımızda az önce verdiğim örneklerde göstermiştim. Buradaki sütun ve satır sayısını istediğiniz şekilde azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Burada mesela 21 tane satır var. Bunu isterseniz azaltabilirsiniz. Nasıl yapalım bunu? Şöyle yapalım. Şunu küçültelim. Şuradan biraz silelim. On tane olsun mesela. Şimdi şunu Ctrl D ile tekrar aşağı çektiriyorum. Şunu ayarlayalım. Mesela böyle yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu artık size kalmış.
Ekstra bonus olarak bilgi vermem gerekirse bu veriler üzerinden grafikleme yapabilirsiniz. Mesela şöyle komple seçip buradan ekle, herhangi bir grafiği seçeyim şimdi. Şu şekilde bir grafik yapabilirsiniz. Tabii şurada bazı bilgileri kaldıralım ki grafik görünsün. Burada değiştirdikçe artık grafik de değişiyor. Mesela şurayı değiştirelim. Bakın tarihler değişiyor. Burada bilgiler değişiyor. Mesela bunu sadece böyle yapmayıp da şöyle de yapabilirsiniz. Şunu keselim. Sadece şurayı seçebilirsiniz. Tekrar ekle. Böyle de olabilir. Burada proses sayısı şöyle. Bakın şuradaki proses görünüyor. Burada da aylar görünüyor. Şu şekilde. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgileri sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.